Selamlar herkese, ben Halil. Halil Çin'de kanalına hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir içerikle karşınızdayım arkadaşlar. Şu anda Sichuan eyaletinin başkenti olan Chengdu şehrindeyiz. Burada Tianfu Meydanı'na geldik. Peki nedir bu Tianfu? Tianfu Meydanı, Tianfu Otoyolu ve Tianfu Havalimanı. Tianfu Çince'de bereketli ülke anlamına gelir. Chongqing'i de içinde kapsayan Sichuan Ovası'na verilen addır arkadaşlar. Burada yemyeşil dağlar, yemyeşil ovalar, nehirler, göller ve çok bereketli bir toprak bulunmakta. Bu yüzden de buraya Tianfu denilmiştir. Yılın büyük bir bölümünü yağışlı olarak, bulutlu olarak geçiren bir bölgedeyiz. Ve burada sizlerle birlikte Çin'in Sichuan eyaletinin başkenti olan Chengdu şehrinde 0 yuan'le bir gün boyunca nereleri gezebileceğinizi göstermek istiyorum. Videomu beğendiyseniz ve kanalıma abone olduysanız haydi videoya geçelim. Let's go! Tianfu Meydanı tam olarak Chengdu şehrinin merkezinde yer alır ve görmüş olduğunuz gibi çok geniş bir meydan arkadaşlar. Tianfu Meydanı'ndaki en büyük özelliklerden birisi ise burada birçok farklı müze yer almakta. Ve görmüş olduğunuz gibi Tianfu Meydanı'nın tam ortasında Çin'in ulusal lideri, Çin'in kurucu lideri Mao Zedong'un bir heykeli de yer almakta. Etrafımda gökdelenleri, uzun, büyük binaları görmektesiniz. Bu arkamda görmüş olduğunuz bölüm ise burada yer alan müze ve hemen arkasında ise Hui halkı tarafından yapılmış büyük bir de cami yer almakta. Ve bu meydandaki bir farklı özellik ise tam ortasında yer alan bu yuvarlaklar aslında yukarıdan bakıldığında Yin Yang sembolü olduğunu da görebilirsiniz. Chengdu şehri aslında Çin'in diğer şehirlerine nazaran çok daha yavaş akan bir hayata sahip ve bu açıdan da yaşanması en güzel şehirlerden birisi. Ve eğer sizler de anime cosplay seviyorsanız arkamda bulunmuş olduğunuz Tianfu Hong isimli bu alışveriş merkezini mutlaka ziyaret etmelisiniz. Burada daha önce bir video çekmiştim arkadaşlar. Ve içeride birçok anime cosplay de yapabilirsiniz burada. Şimdi birazdan içerisini de sizlere göstermeye çalışacağım. Genellikle Chengdu şehrindeki genç kesimin sıklıkla uğradığı yerlerden birisindeyiz şu an. Burada etrafta birçok farklı genci cosplay yapmış bir şekilde görebilirsiniz. Normalde burası çok kalabalık ancak bugün pazartesi ve bütün gençler şu an okulda olduğu için herhangi bir cosplay yapmış genç görmemekteyiz. Ama onların sıklıkla uğrak noktası olduğunu söylemem gerekiyor. Daha önce burada bir video çekmiştik. Eğer o videomu da izlemediyseniz yukarıdaki linkten ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Burayı da sizlere kısaca gösterdim. Hiç vakit kaybetmeden Chengdu şehrinin bir başka en önemli destinasyonu olan Renmingongyuan yani Halk Parkı'na gidiyoruz. Let's go. Şu anda ise Renmingongyuan yani Halk Parkı'ndayız arkadaşlar. Burası Chengdu şehrinin en önemli parklarından birisi. Burada sıklıkla Chengdu halkının birlikte arkadaşlarıyla, dostlarıyla, aileleriyle birlikte gelip çay içip mahjong oynadıkları, kart oynadıkları ya da burada Sichuan operası izlediklerini söylemem gerekiyor. Bütün bunların yanı sıra burada çok önemli, ilginç bir detay da var. Buradaki bir bölümde evlenemeyen gençlerin aileleri tarafından yapılmış çok güzel bir alan var. Orada aileleri kendi çocukları için evlilik ilanları vermekte. Şimdi birazdan bütün hepsini sizlere göstereceğim arkadaşlar. Burası Halk Parkı'nın en önemli çay bahçelerinden birisi.
Günün büyük bir çoğunluğu bu şekilde kalabalık bir yer burası. Ve bütün herkes buraya gelip burada özel Çin çayları içmekteler. Yemek yemekteler, çerez yemekteler, oyun oynamaktalar, sohbet etmekteler. Genellikle Chengdu halkının, yerlilerin sıklıkla gelip aileleriyle dinlendikleri parklardan birisi. Ve bu parkta sadece çay içip dinlenmiyorlar. Aynı zamanda bu parkta Çin'in geleneksel tıbbında olan kulak temizleme işlemi de yapılmakta. Sizlere göstereceğim şimdi. Buradaki görmüş olduğunuz alanda buradaki ustalar kulak temizliği yapmaktalar. Ayrıca burada gerçekten Çin'in en güzel çaylarını da içme şansınız var. Birçok farklı çeşitli çay burada servis edilmekte. Birçok farklı çay evi yine burada hizmet vermekte. Görmüş olduğunuz gibi Çin'in Chengdu şehrindeki sosyal yaşantı da bu şekilde arkadaşlar. Ni hao. Hello. Hello. Çaylar meyveli çaylar arkadaşlar ve tatları gerçekten tatlı, şekerli, birçok meyveli tat kendi özel kokusuna sahip. Bu da yine bu bölgeye özgü özel çaylardan. Bu görmüş olduğunuz biraz daha tatlı ancak bu daha ekşi bir tadı var. Bu şekilde de çay tadımı yapabilirsiniz ücretsiz olarak. Ve tabii ki Chengdu'ya geldiğinizde en önemli kültürel yerlerden birisi Sichuan Operası tiyatro salonları. Neden Sichuan Operası? Sichuan Operası aslında çok önemli bir tarihe sahiptir. Sadece Sichuan Operası değil, aynı zamanda Sichuan Operası'nın maske değiştirme gösterileri de yine buradaki çok önemli gösterilerden birisi. Daha önce iShowSpeed'in canlı yayınlarında da mutlaka görmüş olduğunuz o maskeli gösteri yine bu gibi yerlerde tertip edilmekte, gösterilmekte arkadaşlar. Ve yine arkamda görmüş olduğunuz bir kung fu ustası çay kung fu'su yapmakta. Yine burada bu bölgede Halk Parkı'nda sıklıkla bu gösteriyi izleyebilirsiniz arkadaşlar. Burada özel ustalar sizler için çay kung fu'su isimli gösteri yapabiliyorlar. Ve bu açıdan da buradaki çay kültürünün önemini daha da iyi anlayabilirsiniz.没有蝴蝶吗？这也10块啊？来拿着吧。那我来给不是我扫。İkinci konserin yanındaki farklı bir bölümde de burada dans eden yine yerli Chengdu halkından kişileri görmektesiniz. Bu parkta her köşede farklı bir kültürü yaşayabiliyorsunuz bu şekilde. Gerçekten harikulade, ilham verici bir özellik. Buradaki Chengdu'ların yaşantısı işte bu şekilde dostlar. Ve evet işte o yere geldik. O en önemli yere geldik. Yine Renmin Gongyuan Halk Parkı'nın içerisinde bulunan bu görmüş olduğunuz kağıtların üzerinde aslında evlilik ilanları var. Tıpkı araba ilanı veriyormuşsunuz gibi burada çocuğunuzun, oğlunuzun ya da kızınızın işini, evi var mı yok mu, arabası var mı yok mu, alanı nedir, nerede okudu gibi özelliklerini, boyunu, kilosunu, ten rengini, göz rengini bu tarz özellikleri yazarak
burada ilan verebiliyorsunuz. Çoğunluğunda resim olmasa da kimi zaman aralarında resimli olanları da görebilmekteyiz. Ve buradaki bilgilerde özellikle Çince ve İngilizce yazıldığında görebilirsiniz. Mesela buradaki görmüş olduğunuz kişi 92 doğumlu, 1.62 boyunda, Chengdu'da yaşayan, daha önce hiç evlenmemiş birisi. 79 doğumlu, 1.59 boyunda, Chengdu'da yine yaşayan bir farklı kişi. Altında numaraları da var. Ve görmüş olduğunuz gibi burada bu ilanlara çok büyük bir ilgi var arkadaşlar. Pembe olanlar kadın ilanları, mavi olanlar ise erkek ilanları arkadaşlar. Bu 3 ilanda da daha önce evlenip boşanmış kişilerin ilanı yer almakta. Altında numaraları, bütün bilgileri yer almakta arkadaşlar. Gerçekten çok ilginç bir kültür. Peki siz bu kültür hakkında ne düşünüyorsunuz? Ülkemizde olması ne gibi problemler yaratacaktır ya da ne gibi avantajlar sağlayacaktır? Ve gerçekten Çin'de bu şekilde arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz beyefendi elindeki fırçayla yerin üzerinde su ile Çin kaligrafisi yapmakta. Çin el yazısını yazmakta. Görmektesiniz arkadaşlar. Chengdu şehrinin Renmin Gongyan yani Halk Parkı da bu şekildeydi görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Sizler neler düşünüyorsunuz lütfen yorumlarda belirtin. Şimdi hiç hız kesmeden bir sonraki istasyonumuza doğru yola çıkıyoruz. Let's go. Şimdiki durağımız ise Quanzhai Xiangzi. Ziyaretçilerin mutlak uğrak noktalarından yine bir başka birisi. Burada Chengdu'nun özel avlu evlerini ve Chengdu mimarisini yaşayabileceğiniz çok özel bir bölge. Sizlerle birlikte bu bölgede yürüyüş yapacağız ve sizlere içerisinde neler var neler yok göstermeye çalışacağım. Hadi gidelim. Ve güzel tarafı Quanzhai Xiangzi. Burada Halk Parkı'na ve Tianfu Meydanı'na çok yakın bir bölgede. Bu şekilde Çin kıyafetleri giyerek burada harika fotoğraflar çektirebilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi çok kalabalık bölgelerden birisi arkadaşlar yine burası. Görmüş olduğunuz bir Sichuan operası ustası maske değiştirme gösterisi buralarda yapılabiliyor. Buralarda genel olarak Çin'e özgü atıştırmalıklar satın alabiliyorsunuz. Görmüş olduğunuz gösteriyi aslında iShow Speed'in Chengdu turunda da hatırlayabilirsiniz. Bu görmüş olduğunuz ise Quanzhai Xiangzi'nin bir haritası. Çok fazla dükkan var, çok fazla seyyar satıcı var. Mimarinin, güzel tarihin hepsinin önüne geçmiş. Çok kötü bir düzen olduğunu düşünüyorum burada. Keşke mimariyi daha ön plana koyup daha sade, daha az dükkanların olduğu
bir yer olsaydı. Ve burada her yerde panda var. Neden? Pandalar Sichuan eyaletine özgü çok önemli hayvanlar. Biliyorsunuz ki Çin'in sembolü olan çok sevimli ayıcıklar. Burada ise çekimimizi tamamladık. Huangjai Xiangzi bu şekildeydi. Şimdi sonraki istasyonumuza geçiyoruz. Let's go. Şimdi ise Chengdu şehrinde manevi istasyonlardan birisine geldik. Wenshu Yuan, Wenshu Manastırı. Burası Chengdu şehrinin en iyi korunan Budist tapınaklarından birisi. Şimdi ise sizlerle birlikte bu tapınağın içerisini gezerek size burayı tanıtmaya çalışacağım arkadaşlar. Duvarda görmüş olduğunuz bütün sembollerin bir anlamı var. Ve herkes bu sembollerin önlerinde fotoğraf çekiniyorlar. Diledikleri her neyse o sembolün önünde genellikle fotoğraf çekiniyorlar. Burada evli bir çiftimiz var. Bu tapınağın ismi Wenshu Manastırı. Ancak literatürde Manjushri Manastırı olarak da geçmekte. Görmüş olduğunuz bu Buda heykeli tamamen kristalden yapılmış bir heykel. Ve buradaki en önemli eserlerden birisi arkadaşlar. Bu tapınak Tang Hanedanlığı döneminde inşa edilmiş olan Chengdu şehrinin tam merkezinde yer alan çok önemli bir Budist tapınağı. Sadece yerli turistler değil, aynı zamanda yabancı turistlerin de en uğrak noktalarından birisi. Buraya geldiğinizde birçok yabancı turistin de ziyaret ettiğini görebilirsiniz arkadaşlar. Tang Hanedanlığı döneminde inşa edildiği için birçok kere de onarım görmüş tapınaklardan birisi. Buralarda ise hediyelik eşyalarda satın alabiliyorsunuz. Ancak burada satılan ürünler gerçekten çok pahalı. Bu arkamda görmüş olduğunuz sembolün ne olduğunu düşünebilirsiniz. Çince'de bu sembol Fu, yani mutluluk ve bereket anlamı taşır. Ancak bu tapınakta bu sembolün önünde özellikle ibadet edip özellikle bu sembolü okşuyorlar. Sınava hazırlık yapan öğrenciler, sınava girecek olan öğrenciler bu tapınağı ziyaret ediyorlar ve bu sembolün önünde dua edip o sembolü okşayıp sınavdan geçebileceklerine, sınavı başarıyla tamamlayabileceklerine inanmaktalar. Bu da yine bu tapınakta bulunan bir kültür. Çünkü Wenshu Manastırı aslında bir tapınaktan çok bir okul olarak da bilinmekte.
Şimdi sizleri Chengdu şehrinin en yoğun ve en kalabalık caddelerinden, en kalabalık çarşısından birisi olan Chunxilu yani Chunxi yoluna getirdim. Tianfu Meydanı'na nazaran burası çok daha canlı, çok daha kalabalık bir cadde ve içerisinde binlerce ünlü markanın da bulunduğu bu caddeyi şimdi birlikte keşfedeceğiz dostlar. Arkamda da Chunxi yolunu görebilirsiniz. Gerçekten çok canlı, çok kalabalık. İçecek servisi yapan bir robot da görmektesiniz Chunxilu'da. Burada yine teknoloji kullanılarak gerçekten çok eğlenceli hale getirilmiş sunumlar mevcut. Chunxilu 1924 yılında inşa edilmiş, 2 kilometre boyunca uzanan çok önemli bir turizm ve eğlence yolu olduğunu söylemem gerekiyor. Chengdu şehrinin kalbinin attığı yerlerden birisi ve gerçekten sabah akşam fark etmeksizin burası çok kalabalık ve çok canlı. Burada birçok farklı lüks markanın, birçok farklı yerel markanın marketlerini, mağazalarını görebilirsiniz. Bu arkamda görmüş olduğunuz herhangi bir dükkan değil. Burası aslında bir kuyumcu. Ve Çinliler gerçekten altına, paraya çok önem veren halklardan birisi. Bambaşka bir kültür arkadaşlar. Yine bu arkamda görmüş olduğunuz bir yerde kuyumcu. Altın satılan, pırlanta satılan yerlerden birisi. Yine burası da aynı şekilde. Yerdeki detayları görmektesiniz. Burası ise Chunxilu Saat Kulesi. Burada her yer panda. Adım attığınız her yer panda. Panda. Şimdi sizlere asıl pandayı göstereceğim. Buranın en önemli pandası, en önemli panda figürü. Ve birçok insanın fotoğraf çekilmek için dakikalarca beklediği yerlerden birisi. Arkamda buranın en önemli alışveriş merkezlerinden birisi olan IFC'yi görmektesiniz. IFC'nin hemen üzerinde yer alan asılı panda yine Chengdu'nun sembollerinden birisi. Şimdi birazdan asılı pandanın bulunduğu teras katına çıkıp oradan da sizler için görüntüler yakalamaya çalışacağım. Hemen pandanın başının olduğu katta bulunan yerde fotoğraf ve videolar çekebiliyorsunuz. İşte arkadaşlar arkamda görmüş olduğunuz bütün bu insanlar arkamdaki büyük pandayı görüntülemeye çalışıyorlar. Burası Chengdu'nun en önemli sembollerinden birisi. Eğer dilerseniz pandayla tek başınıza burada sıra bekleyerek de fotoğraf çekinebilirsiniz, video çekebilirsiniz. Ve arkamda görmüş olduğunuz kısım Taikoli olarak da geçmekte. Alışveriş yapmayı seviyorsanız eğer Taikoli tam size göre bir yer.
Daha önce internette Çin'le alakalı görmüş olduğunuz devlet ekranlı yer tam olarak burada yer almakta. Arkamda görebilirsiniz. Burada birçok insan burada görüntülenecek olan 3 boyutlu görüntüyü çekmek için beklemekteler. İşte görmüş olduğunuz bu dev 3 boyutlu ekran buradaki en popüler yerlerden yine birisi. Arkamda ise Taiguli'yi görebilirsiniz. Burada birçok lüks markanın da yer aldığını söylemem lazım. İlk olarak karşınızda Gucci var arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde tasarlanmış. LED ekrana sahip. Bu arada arkadaşlar söylemeyi unuttum. Chengdu 22 milyonluk bir nüfusa sahip. Ve görmüş olduğunuz gibi buralar Chengdu şehrinin en popüler yerleri. Yine burası da bir tapınak. Arkamda görmüş olduğunuz tapınak ise Taiguli'nin hemen merkezinde yer alan Daci Tapınağı. Yine görmüş olduğunuz gibi antik Çin mimarisi modern Çin mimarisiyle bir araya gelmiş ve günümüzde bu şekilde görünmekte. Yüksek gökdelenlerin arasında bulunan çok güzel bir tapınak. Ancak burası Wenshu Manastırı kadar geniş ve büyük değil. Burası daha küçük bir alanda, tamamen şehir merkezinin içerisinde yüksek binaların arasında kalmış bir yer. Ancak yine de gelen ziyaretçilerin uğrak noktalarından birisi. Bakın görmüş olduğunuz bütün detaylar Çin mimarisinin ustalığını gösteriyor. İşte görmüş olduğunuz gibi her yer ışıl ışıl, her yer 3 boyutlu LED ekranlarla donatılmış. Burayı Chengdu şehrini ziyaret ettiğinizde mutlaka uğramanız gereken adreslerden birisi. Bir sonraki istasyonumuz ise Wanpingjiye, yani Wanping Caddesi. Çunşilu'ya gelmişken Wanpingjiye'yi ziyaret etmemek olmazdı. Hemen Çunşilu'nun yan tarafında bulunan çok güzel bir cadde ve içerisinde butik alışveriş yapabileceğiniz küçük dükkanlar mevcut. Butik dükkanların yanı sıra Wanpingjiye'de yine birçok farklı kafe, bar ya da restorana da uğrayabilirsiniz. Gençlerin sıklıkla uğrak noktası olan yerlerden birisi burası. Buranın en güzel noktalarından birisi ise burada çokça fazla hediyelik eşya dükkanı yer almakta. Görmekte olduğunuz gibi birbirinden farklı eşsiz hediyelik eşyalara da yine Wanpingjiye'de ulaşabiliyorsunuz. Özellikle hafta sonu akşamları buralar gerçekten çok cıvıltılı ve çok canlı oluyor. Bu arkamda görmüş olduğunuz bütün butiklerde dolu dolu insanlar buradaki ürünleri incelemekte. İleride göreceğiniz barlar, kafeler ya da restoranlar tıklım tıklım dolu ve çokça fazla genç buralarda arkadaşlarıyla birlikte, dostlarıyla birlikte eğlenmeye ve alkol tüketmeye gelmekteler. Ve daha da önemlisi Haziran ayına kadar burada Wanpingjiye'de Türk bir arkadaşımızın işlettiği Türk döneri satılan bir dükkan da vardı. Ancak ne yazık ki kapandı. Ve hava kararmak üzere buralarda yavaş yavaş canlanmaya başlamakta. Burada da yine devlet kontrollü olarak sayısal loto ya da kazı kazanlar yer almakta. Bu şekilde şansınızı deneyebilirsiniz. Oh my god.
İşte arkadaşlar burası daha önce Soner isimli bir arkadaşımızın işlettiği bar, restoran tarzı bir mekandı. Ancak ne yazık ki kapandı. Eğer bu videoyu izliyorsa ona da selam göndermiş olalım. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar Wanpingjiye bu şekildeydi. İçerisinde çokça fazla küçük dükkanların bulunduğu, gece arkadaşlarınızla gelip dolaşıp yürüyüş yapıp alkol içebileceğiniz, eğlenebileceğiniz yerlerden birisi. Hello. Şimdi hiç hız kesmeden bir sonraki istasyonumuza doğru yola çıkıyoruz. Let's go. Şu anda Julianqiao yani Dokuzgöz Köprüsü'ne doğru ilerliyorum dostlar. Burası Chengdu şehrinin akşamları gerçekten çok güzel görünen noktalarından birisi. Ve ayrıca burası Çinşi yoluna da çok uzak değil. O yüzden ulaşım gayet kolay. Otobüste ya da metroyla çok kısa bir sürede buraya ulaşabilirsiniz. Hatta bütün bunlara gerek yok. Direkt paylaşımlı bisikletleri kullanarak da buraya gelebilirsiniz. Arkamda görmüş olduğunuz bu cadde Languifang. Chengdu şehrinin gece hayatının %60'ından fazlası burada arkadaşlar. İçerisinde birçok farklı gece kulübü, birçok farklı bar yer almakta ve insanlar geceleri burada eğlenebilmekteler. Şu anda Julianqiao yani Dokuzgöz Köprüsü'ndeyiz. Yine buraya girişte ücretsiz arkadaşlar. Köprünün içerisinde görmekte olduğunuz gibi bir de restoran var. Ve köprünün üzerinde manzara da bu şekilde. Bu arada arkadaşlar sizlere çok güzel bir detayı göstermek istiyorum. Bu arkamda görmüş olduğunuz aslında Chengdu'nun etrafını saran çevre yollardan birisi. Bütün ayakları sarmaşıklarla kaplı, yemyeşil. Bu şekilde Chengdu şehrinin etrafını kaplıyor ve yemyeşil çok güzel bir koridor oluşturuyor. Sizlere de bu detayı göstermek istedim. Şu anda Tazishen Gongyan isimli Tazishen Parkı'ndayız arkadaşlar. Burada çok güzel bir Çin mimarisiyle karşı karşıyayız. Çok güzel bir pagoda var. Pagodalar daha önce birçok videomda sizlere açıkladığım Çin mimarisinde yer alan uzun, büyük kuleler. Bu kuleler genellikle Budizm inancıyla da bağdaştırılmakta. İşte karşınızda Jiu Tianlou yani 9 gün pagodası ve gerçekten göz kamaştırıcı bir mimarisi var. Gece ışıklar aydınlandığında çok daha güzel görünüyor. Arkamda görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar, burayı sizlere neden getirdim? Çünkü pagodalar ve bu tarz yüksek katlı binalar Çin kültüründe gerçekten çok önemli yerlere sahip ve burası Chengdu şehrinde çok az bilinen yerlerden bir başka birisi. O yüzden sizleri buraya getirmek istedim. Bu videoda yer edinsin istedim. Umarım siz de beğenirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi burada kimse yok arkadaşlar. Neredeyse kimse yok. Çok sessiz, çok karanlık. Ancak uzaktan bile
görenleri etkileyen çok güzel bir mimarisi var. Görmüş olduğunuz gibi 9 gün pagodası, 9 gün kulesi karşınızda. İyi seyirler. İşte arkadaşlar son durağımıza geldik. Arkamda devasa bir yapı görmektesiniz. Bu Chengdu şehrinde yer alan Global Center. Arkamda görmüş olduğunuz yapı ise çok geniş bir alana yapılmış. Asya'da yapılmış en büyük yapılardan birisi. Sizlerle burayı gezmeyeceğiz. Sizlerle hemen Global Center'ın karşısında olan SKP bambu kulelerini, bambu çeşmelerini ziyaret edeceğiz. Ayrıca bu binayı da sizlere bu şekilde göstermek istedim. İçerisinde su parkı olan, oteller olan, binalar ve yaşam alanları bulunan çok güzel bir yapı. Buraya geldiğinizde mutlaka ziyaret etmeyi unutmayın. Bu arkamda görmüş olduğunuz cadde ise Tianfu ana yolu olarak geçiyor. Sabah sizlere bahsettiğim bu ana yol Tianfu Meydanı'na kadar ilerlemekte. Chengdu'nun özellikle bu bölümleri çok aşırı derecede gelişmekte. Bu tarz devasa büyük binalar, ofisler, Global Center gibi yapılar yine bu bölgede yer almakta. Chengdu SKP bambu çeşmelerine geldik. Şimdi sizlerle birlikte bu bambu çeşmelerini görüntülemeye çalışacağım arkadaşlar. Bambu çeşmeleri buradaki gerçekten en ikonik yapılardan. Burası sadece bir çeşme değil, aynı zamanda yerin altına yapılmış çok güzel bir alışveriş merkezi. Ve şöyle kısaca göstermek istiyorum. Bu görmüş olduğunuz alışveriş merkezi bu şekilde yerin birkaç metre altına inşa edilmiş. İşte burası Chengdu'nun en önemli yerlerinden birisi. Şu an aşırı derecede ıslanıyorum arkadaşlar. Ve renkli çok güzel bambu kuleleri gerçekten çok ikonik, gerçekten çok önemli bir yer. Bazı insanlar bambu kulelerin arasında. Sizce geçmeli miyim? Bence geçmeliyim. Ve burası da arkadaşlar istasyonumuzun son durağı, Chengdu'nun ünlü ikiz kuleleri. Normalde saat 10'dan önce binanın dışında ışık gösterisi şovu yapılırdı. Ancak saat 10'u geçtiği için 8 dakikayla geç kaldım. Ancak hemen Global Center'dan buraya 1,5 kilometre olduğu için sizlere göstermek istedim. Arkamda görmüş olduğunuz Chengdu'nun ünlü ikiz kuleleri. Burada ise yine Türkiye'den izler bir Mado var. İkiz kuleleri de saat 10'dan önce ziyaret etmeyi unutmayın arkadaşlar.
Bugün benim için gerçekten çok yorucu geçen bir gündü. Sizler için Chengdu şehrindeki önemli gezilecek yerleri ve buradaki günlük yaşantıyı paylaşmaya çalıştım. Ancak burada videomu sonlandırıyorum arkadaşlar. Çok fazla yere gittik. Scooter'la, bisikletle, metroyla, yürüyerek çok fazla koşturdum ve çok yoruldum. Sizden tek ricam kanalıma abone olup videomu beğenmeniz arkadaşlar. Şimdiden herkese bolca teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.